Herkese merhaba, ben Havva. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu güzel şapkanın yapımını anlatacağım. Kasket şapka yaptım. Bu şapkanın yapımıyla alakalı sizlerden çok mesaj aldım. Kasket şapka yapımını anlatır mısınız? Sizin anlatımınızla örmek istiyoruz diye. Ben de elimden geldiğince kısa sürede videomu çektim ve şimdi sizlerle paylaşıyorum. Şapkamı kağıt iple hazırladım. 4 numara tığla ördüm. Fakat siz elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre yine tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şapkamın yapımıyla alakalı tüm detaylardan videomda bahsettim. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorarsanız en kısa sürede sorularınıza dönüş yaparım. Şapkamın yapımında şu siperlik kısmını özellikle vurgulamak istiyorum. İçeriden ip dolanmış gibi fakat ben ip dolayarak örmedim. Buranın biraz daha tok durması için farklı bir yöntem uyguladım ve bu yöntemi videomda detaylı bir şekilde anlattım. Daha tok bir görüntü oluyor ve yüzünüze düşmüyor bu şekilde örüldüğünde. Özellikle bunu videomun başında belirtmek istedim. Kasket yapımıyla alakalı tabii ki bu platformda birçok video bulabilirsiniz. Ama ben bu şekilde örmeyi tercih ettim. Çünkü dediğim gibi daha tok ve daha muntazam duruyor ve yüzünüze hiçbir şekilde düşmüyor. Kağıt biliyorsunuz ıslandıkça ve kullandıkça biraz yumuşama yapıyor ister istemez ama en azından bu örgü tekniğiyle bunu önlemiş oluyoruz. Yapımında 120 gram kadar ip kullandım. Tabii ki sizin öreceğiniz şapka ölçülerine göre kullanacağınız ip miktarı da değişiklik gösterecektir. Kendi kafa ölçünüze göre nasıl ayarlayabileceğinizi ve nasıl örebileceğinizle ilgili tüm detaylardan videomda bahsettim. Umarım videom sizler için faydalı olur. Küçük bir hatırlatma yaparak şapkamın yapımına geçmek istiyorum hemen. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Videolarımı beğenerek yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarından da beni takibe aldığınızda yine çok güzel bir şekilde beni desteklemiş olursunuz. Sosyal medya hesaplarımın linklerini videolarımın açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan beni hızlıca takibe alabilirsiniz. Benim tarifimle bu güzel şapkadan örerseniz şapkanızın fotoğrafını Instagram üzerinden benimle paylaşın. Ben de Instagram hesabımda örmüş olduğunuz şapkaların fotoğraflarını size etiketleyerek paylaşırım ve güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden şapkamın yapımına geçmek istiyorum. Şapkamızı örmeye sihirli halkayla başlayacağız. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Örmeye devam edeceğimiz ipin altına şu açık uçlu ipimizi getiriyorduk. Bakın şöyle bir halka oluşturuyorduk. Halkamızın içinden tığımızı geçiriyoruz. Örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Halkamızın içine batıyoruz. Bir adet sık iğne. Tekrar aynı şekilde sık iğne. Şimdi üçüncü sık iğnemizi yapacağız. 4. Toplam 8 adet halkamızın içine sık iğne yapıyoruz. 8 adet sık iğne yaparak birinci sıramızı tamamladık. Şuradaki boşluğumuzu şu ipimizi çekerek iyice küçültüyoruz. Kopmamasına özen gösterelim. Kağıt ipleri çok çektiğimizde kopma olabilir. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Ben dönerek öreceğim. Sıra bağlama yapmayacağım. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğa batıyorum. Bir adet daha sık iğne. Şimdi birinci sıramızda 8 adet sık iğne yapmıştık. Bu sıramızdaki sık iğne sayımız ise 16'ya çıkacak. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane iğne takıyorum. Başlangıç noktamı karıştırmamak adına yapacağım bunu. Şu ipimizi de bir miktar aradan yürütüyoruz ki şuradaki boşluğumuz açılmasın. Şimdi ikinci sık iğnemizin tepe boşluğuna geçiyoruz. 2 adet aynı yere sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine yani üçüncü sık iğnemizin tepe boşluğuna geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum bir adet. Tekrar aynı noktaya batarak bir adet daha yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna ikişer adet sık iğne yaparak sık iğne sayımı 16'ya çıkarıyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Hepsi çift sık iğne yaparak
Sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 3. sıramıza geçiş yaparken iğnemi çıkartıyorum. 3. sıramızda ise bir tek bir çift yapacağız. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna bir tane sık iğne, bir sonrakine geçiyorum. 2 adet sık iğne aynı noktaya. Şimdi iğnemi hemen ilk sık iğnemin tepe boşluğuna takıyorum. Dilerseniz kaydırma tekniğiyle sıranızı bağlayıp bir zincir çekip aynı noktaya sık iğne yaparak da 3. sıranızla başlangıç yapabilirsiniz. Yani yeni sıraya başlangıç yapabilirsiniz. Ama ben dönerek öreceğim. Sıra bağladığım yerler belli olsun istemiyorum. Şimdi çift yaptık en son. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne aynı noktaya. Yani bir çift bir tek olarak 3. sıramızda tamamlıyoruz. 3. sıramı da tamamladım. Şimdi 4. sırama geçiş yapıyorum hemen. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Hemen aynı noktaya batıyorum. Bir adet daha sık iğne. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin hemen tepe boşluğuna iğnemi takıyorum. Ne yaptım? Aynı noktaya 2 adet sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna yine bir adet. Ne yaptık burada? Bir çift, iki tek. Bir alt sırada neydi? Bir tek, bir çiftti. Her sırada tek sık iğne sayımızda artış oluyor. O da nasıl? Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek. Yani 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift. Bu şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Çift battığımız noktalarda arttırma yapmış oluyoruz zaten. Şimdi şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Şapkamız yuvarlak bir şekil alması gerekiyor tepe boşluğunun. Aynı yuvarlak çanta tabanında olduğu gibi zaten aslında yaptığımız yuvarlak çanta tabanıyla aynı. Yuvarlak örgüler bu şekilde yapılıyor. Zaten siz de birçok videoda görmüşsünüzdür. Şimdi bu yuvarlak şeklimizi bozmamak için ne yapacağım ben? Köşelenme olmasın diye çift battığım noktaları üst üste getirmeyeceğim. Yani bir alt sırada bir tek bir çiftti. Şimdi iki tek bir çift yapsam çift battığımız noktalar üst üste gelecek. Onun yerine ilk önce çift sık iğnelerimi yapıyorum. Yani bir çift iki tek. Şöyle yapsaydık eğer iki tek bir çift yapsaydık dediğim gibi çift battığım yerler üst üste gelecekti. Bu sefer köşelenmeler oluşacaktı. O yüzden ilk önce sıra başlarında bir sıra tek sık iğne ile başlayacağım. Bir sıra çift sık iğne ile. Bu şekilde dönüşümlü olarak gidecek. Şimdi 4. sıramıza dönüş yaptığımızda bir çift iki tek yaptık. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yapacağız. Sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet, sonraki tepe boşluğuna ise bir adet sık iğne. Bir çift iki tek olarak 4. sıramı tamamlıyorum. 4. sıramı tamamladım. Şimdi hemen 5. sırama geçiş yapıyorum. 5. sıramda ise 3 tek bir çift olarak öreceğim. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna bir adet. Bir sonrakine bir adet. Bir sonrakine de bir adet. Yani peş peşe 3 tane tek sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna ise 2 adet sık iğne yaptım aynı yere. 3 tek bir çift olarak 5. sıramı da tamamlıyorum. 5. sıramı da 3 tek bir çift olarak tamamladım. Şimdi 6. sırama geçeceğim. 6. sıramda ise her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağım. Burada herhangi bir arttırma yapmayacağım. Bakın hemen başladım. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane, ikinci sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. 6. sıramı hepsi tek sık iğne olarak tamamladım. Şimdi 7. sıramıza geçiş yapacağız. 7. sıramızda ise 4 tek bir çift olarak tamamlayacağız. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet, ikinciye bir adet, üçüncüye de bir tane ve dördüncüye de bir tane sık iğne yapıyorum.
5. sık iğnenin tepe boşluğuna ise 2 adet sık iğne yapıyorum. 4 tek, 1 çift olarak bu sıramızı tamamlayacağız. 7. sıramı 4 tek, 1 çift olarak tamamladım. Şimdi 8. sırama geçiş yapacağım. 8. sıramda ise çift sık iğne ile başlayacağım. Neden böyle yapıyorduk? Çift battığımız noktalar üst üste gelmesin diye. Şimdi ilk sık iğnemin tepe boşluğuna bakın aynı noktaya 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir çift olarak tamamladık. Şimdi 5 adet peş peşe tek sık iğne yapacağız. Bir sonraki boşluğa geçtim bir tane. Bir sonraki boşluğa geçtim bir tane. Peş peşe bu şekilde 5 adet sık iğne yapıyorum. Yani bir çift 5 tek olarak bu sıramı da tamamlıyorum. 8. sıramı bir çift 5 tek olarak tamamladım. Şimdi 9. sıramıza geçiş yapacağız. 9. sıramızda ise 6 tek 1 çift olarak yapacağız. Hemen başlıyorum. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna bir tane, sonrakine bir tane. Bu şekilde 6 tane sık iğnemin hepsini farklı noktaya batarak 6 tek sık iğne yapıyorum. Hemen iğnemi takıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna 2, 4, 6. Bakın her birini ayrı noktaya battım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna ise 2 adet sık iğne. Şimdi 6 tane tek sık iğne. Tek dediğimiz her biri ayrı noktaya peş peşe sık iğneler yapıyoruz. 2, 4, 5. Her birine bakın ayrı yere batıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna ise 2 adet. Yani 6 tek 1 çift. Bu şekilde 9. sıramızda tamamlıyoruz. 9. sıramı da 6 tek 1 çift olarak tamamladım. Şimdi 10. sıramda ise 1 çift 7 tek yapacağım. Hemen ilk sık iğnemin tepe boşluğundaki iğnemi çıkarıyorum. Ne dedik? 1 çift 7 tek olarak devam edeceğiz. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna ne yapıyorum? 2 adet sık iğne yapıyorum aynı noktaya. Şimdi her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 1 adet sık iğne yaparak 7 tek sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Şapkamın tepe kısmında 10. sıramı tamamladım. Şimdi ölçmek istiyorum. Bakın şu sivri kısımlarından ölçeceğim. 16 santim genişliği var. Dikkat ederseniz sivrilikler oluştu. Çünkü burası bizim çift battığımız yerler. Şimdi 3 sıra tek sık iğne öreceğiz. Artık alın kısmına dönmeye başladık. Buradaki ölçüyü nasıl ayarlayabilirsiniz? En basit ölçü örmüş olduğunuz parçayı başınızın üst kısmına koyun. Tam kafanızın köşe kısmına yani aşağıya dönen kısma denk geliyorsa sizin için o ölçü tamamdır. Dışarıya çok fazla taşıyorsa ördüğünüz parça geniştir. Zaten onu başınızın üstüne koyduğunuzda anlayacaksınız. Diğer bir hesaplama yöntemi de şöyle. Ben alın kısmından bu metremle başımın ölçüsünü aldım. Yani şurasını alın kısmınız düşünün. Şu şekilde bunu başınızın çevresinden şu şekilde dolayın. Benim ölçüm 54 santimdi. Başımı ölçtüğümde 54 santim çıktı. 54'ü 3,14 sayısına böldüm. Eksi 1 yaptığımda 16 santimi buldum. Yani aslında örmüş olduğum parçayla örtüşmüş durumda. Siz de bu şekilde bir hesaplama yapabilirsiniz. Ama en basit hesaplama dediğim gibi örmüş olduğunuz parçayı başınızın üst kısmına şu şekilde yerleştirin. Başınızın şu şekilde bakın. Şöyle aşağıya doğru döndüğü noktaya şuraya denk geliyorsa eğer zaten istediğiniz ölçüyü yakalamışsınız demektir. Şimdi dışarıya taşması demek diyelim. Başınızın tepe bölgesinden biraz daha geniş oldu diyelim. Şöyle taştığını düşünelim. Geniş olmuş demektir. O yüzden bir sıra eksiltin. Şimdi daha fazla örmek isteyenler için dar geldiğini düşünelim.
Arttırmanızı biz 10. sırada ne yapmıştık? Bir çift 7 tek yapmıştık. 11. sırada 8 tek bir çift, 12. sırada bir çift 9 tek. Bu şekilde arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi her bir sık iğneye birer adet sık iğne yaparak 3 sıra sık iğne öreceğim. Hepsi tek olarak öreceğiz 3 sıramızı da. Şimdi o sıralarımızı tamamlayıp bitmiş halini göstermek istiyorum. Artık şapkamızın alın kısmına doğru örmeye başlıyoruz. Şimdi iğnemi çıkarıyorum. Yine de çok küçük bir şekilde göstereyim. Bakın. Her bir sık iğneye tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yine başlangıç noktasına iğnenizi takmayı unutmayın. 3 sıra hepsi tek olarak ördüm. Şimdi tepe kısmında arttırmalarımızı kaç sıra yaptık? 10 sıra yaptık. 3 sırada hepsi tek olarak şu alın kısmına dönüş yaptık. Bakın 1, 2, 3. Bu şekilde bir şeklimiz oluştu. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şu orta noktadan şu aşağıya kadar olan ölçüyü vereceğim. Tam orta noktamız burası. Şöyle kaydırmadan bakın. 10 santim. Bir de şöyle göstereyim. Şöyle bakın tam orta kısımdan alıyorum. Yine 10 santim buradaki yükseklik şu başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan 3 sıra hepsi tek sık iğnemizi ördükten sonra oluşan ölçümüz bu şekilde. Şimdi yıldız modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Başlangıç noktamız neresiydi? Burasıydı. Buradan iğnemizi çıkarıyoruz. Kaydırma tekniğiyle ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna, yani ilk sık iğnemizin tepe boşluğuna batacağız. Direkt batıyorum, bakın tığıma ilmek dolamadım. Kaydırma tekniğiyle burada sıramı bağlamış oluyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Sonra tığımdaki ilmeği şu şekilde bir miktar uzatıyorum. Tığım başına ilmek doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan yapar gibi. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. Yine ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Bakın. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3. 3. boşluğa batıyorum. Yine uzun bir ilmek. Tekrar tığıma ilmek doladım. Aynı boşluğa battım. İlmeğimi uzattım. Şimdi tığımda kaç tane ilmeğim oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi tığımda oluşan tüm ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Şimdi burada bakın tığımızı boşaltırken şurada bir ilmeğimiz oluştu. Şöyle göstereyim. Şu ipimizin hemen altında bakın. Şu arada. Şu ipimizin hemen altında şöyle gelen bir ilmeğimiz var. Şimdi onun altından şöyle tığımı geçiriyorum. O ilmeğimizin tığımdaki ipi şöyle çekiyorum. Bakın bir zincir çekiyorum sonrasında. Ne yaptık? Yarım yıldız yapmış olduk burada. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar tığımdaki ilmeği uzattım. Tığıma ilmek doladım. Şurada oluşan, tepe boşluğunda oluşan boşluğumuza batacağız. Tığıma ilmek doladım. Boşluğuma battım. İkili trabzan yapar gibi.
tığıma ilmek doluyorum. Şurada en son battığımız nokta var. Oraya batıyorum. Bir kez daha aynı noktaya batıyorum. Şimdi tığıma tekrar ilmek doluyorum. Burada ise 2 boşluk atlayacağım. 1, 2. Üçüncüye batıyorum. Sonra tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şimdi yine şöyle ipimi tek seferde tüm iplerimi toparladım. Bakın yine şurada bir tane ilmeğimiz oluştu. Oraya direkt batıyorum. Onun altından tığımı geçiriyorum o ilmeğimi. Sonra örmeye devam edeceğim ipi aradan çekiyorum. Tığımdaki 2 ilmeği de tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekerek bu noktayı kilitliyorum. Bakın yıldızlarımız oluşmaya başladı. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. Ne yaptık? Bir zincirle burayı kilitledik. Tığımdaki ipimi uzatıyorum. Sonra tığıma ilmek doluyorum. Şuradaki tepe boşluğundaki noktaya batıyorum. İlmekleri boşaltmadan tekrar tığıma ilmek doladım. En son battığımız nokta neresi? Şurası. Oraya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. 2 boşluk atlayacağız. 1, 2, üçüncüye batıyoruz. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Uzun bir ilmek alıyorum. Şimdi tığımızdaki tüm ilmekleri tek seferde boşaltacağız. Bakın hepsini topladık. Tığımızdaki ilmeği boşaltıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Bu şekilde aynı teknikle sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi yine ilk önce şuraya batacağız. Sonra 2 defa buraya batacağız. Sonra 2 defa da 3. boşluğumuza batacağız. Sonra tüm ilmekleri toparlayıp bir zincirle ipimizi kilitleyeceğiz. Sonra yine aynı şekilde devam. Başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Yıldız yapımında 1. sıramız sonuna geldim. Şimdi son yıldızımı sizinle yapacağım. Şimdi bakın burada 1, 2, şöyle göstereyim. 1, 2 tane boşluğum kaldı. Şurası zaten kaydırma tekniğimizle oluşan boşluk. Bunu saymıyoruz. 1, 2 tane boşluğum kaldı. Şimdi aynı şekilde şuraya ilk önce bir tane dolgu yapacağız. Tığımdaki ilmeğimi uzatıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Şurada tepe boşluğundaki noktaya batıyorum bir kez. Sonra tekrar tığıma ilmek doluyorum. Şuradaki battığım noktaya batıyorum. Aynı işlemler, hiç farklı bir işlem yok. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Ne yapıyorduk? 2 tane boşluğumuzu atlıyorduk. Şuradaki kaydırma tekniğiyle sıramızı bağladığımız boşluk, orayı saymıyorum. Yıldızımızı yapmak için ilk battığımız noktaya batıyoruz. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şimdi tığımızdaki bütün ilmekleri tek seferde toparlayacağız. Ne yapıyorduk? Şu arada oluşan ilmeğimize batıyorduk. O ilmeğin detayını şöyle göstermek istiyorum, bakın. Hangi ilmek? Aslında şu araya çektiğimiz ilmek. Dilerseniz şöyle elinizle de tutabilirsiniz kaçırmamak adına. Ama o kendisini zaten o arada belli ediyor, bakın. Tüm ilmekleri toparladık. Bakın. Bu ipimizin altındaki az önceki ilmeğimiz. Buradan tığımı geçirdim. Şöyle tek seferde 2 ilmeği de boşalttım. Bir zincir çekerek burayı kilitledim.
Şimdi sıramızı bağlayacağız. Son yıldızımızı da yaptık. Tığımdaki ilmeği yine uzatıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Yine yıldızın tepe boşluğundaki noktaya batıyorum. O boşluğa batıyorum. Bir sefer. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sıraya başlarken ilk yapmış olduğumuz yıldızın tepe boşluğu var bakın. Şurada bir zincir çekerek bütün ilmeklerimizi topladığımız nokta aslında. Oraya batıyorum. Bir kez şuradaki son yaptığım yıldızın tepe boşluğuna battım. Direkt karşıya batıyorum. İlk yapmış olduğum yıldızın tepe boşluğuna. Direkt battım. İpimi çektim. Diğer ilmeklerden de ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. İkinci sıramıza geçiş yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Tığımızdaki ilmeğimizi yine uzatıyoruz. Nereye batacağız? Hemen şuradaki boşluğumuza batıyoruz. Aynı boşluğa. Bir kez battık. Tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Diğer yıldızımızın, ikinci yıldızımızın tepe boşluğuna geçiyoruz. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bu ilmeklerimi de tek seferde boşaltıyorum. İpim düğüm olmuş, onu da çözüyorum. Hemen şu arada oluşan ilmeğimden tığımı geçiriyorum. Yine aynı şeyi yapıyoruz aslında. Buradaki ilmeklerin hepsini toparlıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Oluşan şeklimi gösteriyorum. Şimdi dilerseniz tekrar göstereyim. Biraz karışık gelebilir. Şimdi en son yıldız boşluğundan başlıyorum. Bakın. Arada 2 tane sık iğnemiz kaldı. Şurada bir tane daha var. Bu sık iğne gibi duruyor ama değil. Kaydırma tekniğiyle burada ne yapmıştık? Sıramızı bağlayıp ilk sık iğnemize geçmiştik. Burayı saymıyoruz. Onu da saydığınızda 3 tane de düşünebilirsiniz. Çok bir önemi yok açıkçası. Ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde yıldız yapacağız. Hemen tepe boşluğuna battık. Sonra tığımıza ilmek doluyorduk. Battığımız noktaya batıyorduk. 2 defa batıyorduk. Tekrar battık sık iğnemize. Şimdi tığımıza ilmek doladık. Ne yapıyorduk? 2 tane boşluk atlıyorduk. 1, 2. Burası kaydırma tekniğiyle oluşan bir tepe boşluğu. Onu saymıyoruz. Hemen yıldızımızı yapmaya başladığımız, bakın şuradaki ilk sık iğnenin tepe boşluğu var. Oraya batıyorum. Aynı yıldız işlemini yapıyoruz aslında. Şimdi tekrar batıyorum. İkinci kez battım. Tüm ilmekleri toparlıyorum. Şurayı tekrar göstereceğim bakın. Kilitlemek için kullandığımız ip şu aslında. Bakın şu elimizle tuttuk. Oradan da geçiriyoruz. Şimdi sıramızı tamamladık. Son yıldızımızı yaptık. Şimdi burada ikinci sıramıza geçmek için bir sıra bağlama yapacağız. Onu da yine dolguyla. Bir zincir çekiyorduk tepe boşluklarında. Uzun bir ilmek. Şuradaki tepe boşluğuna, yani son yaptığımız yıldızın tepe boşluğuna bir kez batıyoruz. Bu şekilde ilmek oluşturuyoruz. Tığımıza hiç ilmek dolamıyoruz burada. İlk yapmış olduğumuz yıldızın şurada tepe boşluğundaki noktaya batıyoruz. İpimizi aradan çekiyoruz. Şu tığımızın başındaki ilmekleri boşaltmak için de ipimizi aradan çekiyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitliyoruz. Şu an birinci sıramızı tamamen bağlamış olduk. İkinci sıramıza geçiş yapıyoruz. Şimdi bir zincir çektik, ipimizi kilitledik. Yine aynı. İlmeğimizi uzatıyoruz. Tığımıza ilmek doladık. Battığımız noktaya batıyoruz tekrar. Tığımıza tekrar ilmek doluyoruz.
bir sonraki yıldızın tepe boşluğuna geçiyoruz bakın. Batıyorum. Buraya 2 kez batacağız. Tekrar aynı şekilde batıyorum. Tığımızdaki ilmekleri tek seferde boşaltıyoruz. Şu ilmeğimizi yine tutuyorum ki hani siz görün diye. Bunun altından tığımı geçiriyorum. Burayı kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçiş yaptık. Bakın hemen ilk işlemimizi yaptık. Burada ne yapacağız? Yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Tığıma ilmek doluyorum. Tepe boşluğuna batıyorum. Bir kez. Tığıma ilmek doluyorum. Az önce battığımız şuradaki tepe boşluğu vardı. Bakın oraya bir dolgu yaptık. Oraya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Sonraki yıldızın tepe boşluğuna geçiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Yıldızın tepe boşluğu. Oraya geçiyorum. Oraya da 2 kez batıyorum. Her seferinde tığıma ilmek doluyorum. Şimdi tığımızda oluşan ilmekleri tek seferde boşaltıyoruz. Şu aradaki bakın az önce oluşan şurada. Tığımızı boşaltmak için araya çektiğimiz ip aslında bu. Onun altından tığımı geçiriyorum. Sonra tığımdaki 2 ilmeği boşaltıp bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bakın oluşan şeklimiz bu noktada böyle. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Ne yaptık? Burada bir tepe boşluğu oluşturduk. İlk önce buraya. Sonra en son battığımız şuradaki yıldızın tepe boşluğuna. Sonra hiç batmamış olduğumuz bir sonraki yıldızın tepe boşluğuna geçiyoruz. Oraya da dolgu yapıyoruz. Sonra tığımızı tek seferde boşaltıyoruz. Şimdi tığımdaki ilmeğimi uzatıyorum. Tığıma ilmek doladım. Şurada oluşan tepe boşluğuna batıyorum. Sonra tığıma ilmek doluyorum. Az önce battığım şuradaki son nokta bakın. Oraya batıyorum. 2 kez. Tekrar aynı noktaya battım. Tığıma ilmek doladım. Hiç batmamış olduğum bir sonraki yıldızın tepe boşluğuna geçiyorum. 2 kez de oraya batıyorum. Her seferinde tığıma ilmek doluyorum. Şimdi bakın tığımızda ilmekler oluştu. Tek seferde boşaltıyorum. Tığımı boşaltmak için şu arada oluşan ipim var bakın. Onun altından tığımı geçirdim. Tığımda 2 ilmeğim oluştu. Bunu da tek seferde boşaltıp bir zincirle burayı kilitliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. İlk önce şurada oluşan tepe boşluğuma batacağım. Şimdi oluşturduğum tepe boşluğuna, sonra son battığım noktaya, sonra ise bir sonraki yıldızın tepe boşluğuna. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Yıldız yapımında başladığım noktaya geldim. Nereden başlamıştık? Şuradan başlamıştık. Şimdi 2 tane noktam kaldı. Bir şu noktam, şu üstteki yıldızımı yaparken battığım yer. Bir de başlangıçta battığım nokta. Bakın 2 tane noktam kaldı. Şu araya bir tane daha yıldız yapacağım. Sonrasında sıramı bağlayıp sık iğne yapımına geçeceğim. Bu görseli tam olarak anlamanızı istiyorum. Hangi noktada sıra bağlama yapıyoruz? Bakın başlangıç noktamız burası. Üst sırada yaptığımız yıldız bu. Gördüğünüz gibi. Bu yıldızımı yaparken battığım tepe boşluğu burası. Başlangıçtaki yıldızımı yaparken battığım tepe noktası burası. Bakın ikisinde de işlem yapmışım fakat sıra bağlamak için bu araya bir yıldız daha yapacağım. Şimdi şu şekilde yine uzatıyorum ipimi. Şuradaki tepe boşluğuna batıyorum. Aynı burada hiç farklı bir işlem yok. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. En son battığım şuradaki boşluğa batıyorum. Alt sırada. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Başlangıçta şuradaki tepe boşluğuna batmışım. Oraya da batacağım. 2 defa tığıma ilmek doladım.
Oradaki tepe boşluğuna da batıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tekrar batıyorum. Şimdi hepsini toparlayacağız. Şu ipimizi tutuyorum ben. Sonrasında tutmuş olduğum bu ipin altından tığımı geçirdim. Şöyle 2 ilmeğimi de tek seferde boşaltarak burayı toparladım. Ne yapıyorduk? Burada bir zincir çekerek burayı kilitliyorduk. Şimdi oluşan görselimiz bu şekilde. Bakın şurada bir boşluk kaldı. Gördünüz mü? Şöyle gösterirsem daha net gözükecek. Yatay şurada yatay ilmeklerimiz var. Fakat burada o boşluk duruyor. Şimdi aynı şekilde oraya da o işlemi yapacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Tığımızı şu şekilde tığımızı yukarı çekiyoruz. Yine aynı şey. Tığımıza ilmek doladık. İlmeğimizi uzattık. Tepe boşluğuna batıyorum. Burası nedir? İlmekleri toparladığımız noktamız. Batıyorum oraya bir kez. Sonrasında direkt şurada başlangıçta yaptığımız ilk yıldızın tepe boşluğuna batıyorum. Direkt batacağım bakın. Hiç tığıma ilmek dolamadım. Çekmiş olduğum ilmeği diğer ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Bir zincirle burayı kilitliyorum. Buraya da bakın ne yaptık? Şuradaki işlemin aynısını yaparak yatay bir dolgu yaptık. Bakın. Böylece görüntüsü aynı şekilde oldu. Bakın. Şimdi yıldız yapımımızı tamamladık. Artık sık iğneler yapacağız. Şimdi burada bir zincir çekerek sıramızı kilitlemiştik. Hemen bitirdiğimiz noktadan başlıyoruz. Şimdi burada bakın şurada tepe boşluklarımız var. İlmeklerimizi toparladığımız tepe boşluklarımız ve buralarda oluşan boşluklarımız var. Hemen ilk boşluğuma, tepe boşluğuma batıyorum. Bir tane sık iğne. Şu yatay ilmeklerin arasına batacağım. Hepsini birlikte şu şekilde almıyorum. Bu sefer burada çok büyük boşluk oluşur. Ne yapacağım? Burada 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim var. Şöyle üçünü yukarıda bırakacak şekilde, üçünü de altta bırakacak şekilde ortalarından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yine aynı noktaya aynı şekilde batarak bir tane daha sık iğne. Aralarda 2 tane sık iğne atladığımız için yıldız kurulumunda buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi nereye geldik? Bakın tepe boşluğuna ilmeklerimizi toparladığımız noktaya oraya da bir tane. Şimdi yatay ilmeğimizin, yatay dolgumuzun olduğu noktadayız yine. Ne yapıyorduk? Zaten bakın hemen 3 tanesi yukarıda kalıyor zaten. Çok rahat bir şekilde aralarından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Nereye geldik? İlmeklerimizi toparladığımız yıldızımızın tepe boşluğundaki o noktaya geldik. Oraya da bir tane sık iğne. Sıra sonunda son 3 yatay dolgum kalana kadar sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Bu son 3 dolgumun içine ise 3'er adet sık iğne yapacağım. O da şundan dolayı biz en son yapmış olduğumuz sık iğne sıra sayımızda 72 adet sık iğne örmüştük. Onun üzerine yıldız kurulumu yaptık. Yıldız kurulumundan dolayı buradaki sık iğne sayımız şu noktalara 2'şer adet yaptığımızda 69 oluyor. Onu tekrar 72'ye tamamlamak istiyorum. O yüzden son 3 yatay dolgumun içine 2 tane değil 3'er tane yapacağım ama diğer yatay dolgularımızın içine hep 2'şer tane yapacağız. Burada amaç sık iğne sayımı 72'ye tamamlamak. Şimdi dediğim gibi sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Ben toplamda 5 sıra sık iğne ördüm. Burada kendi kafa ölçünüze göre sık iğne sıra sayınızı ayarlamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi şapkanızı sık iğnelerinizi ördükten sonra kafanıza takın. Bitiş noktası kulağınızın üst kısmını biraz kapatıyor olması lazım. Ben kendimde yarım santim gibi ayarladım. Yani kulağımın üst kısmını yarım santim kadar kapatıyor.
Şu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yine şapkanızı kafanıza takın. Kaşınızın başlangıç noktasına kadar gelmesi gerekiyor şapkanızın ki kafanızdan çıkmasın. O şekilde ayarladım. Kaşımın üst çizgisine şapkamın bitimi denk geliyor. O şekilde benim için yeterli ölçüyü buldum. Fakat kafanıza taktığınızda yine kulağınızın üst kısmındaki 1 santimlik boşluğun kapanması sizi rahatsız ediyorsa, daha derin bir şapka istiyorsanız birkaç sıra daha örebilirsiniz. Aslında burada ölçüyü kendinizin belirlemesi gerekiyor. Ben kendime göre belirledim. Siz de kendinize göre belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi söylediğim şekilde ben sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Sık iğnelerimde birinci sıramın sonuna geldim. İlk sık iğnem şurası bakın. Şuydu. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane yatay dolguyu bıraktım örmeden. Şimdi birlikte örelim istiyorum ki daha anlaşılır olsun. Son tepe boşluğuma battım. Şimdi son 3 yatay dolgumun örme işlemini yapıyorum. İlk dolgumun içine 3 adet yatay dolgumdan bahsediyorum. Normalde 2 yapıyorduk biliyorsunuz. Buraya 3 adet. Yıldızımızın ilmeklerini toparladığımız şu tepe boşluğuna 1 adet. Dilerseniz bu tepe boşluklarını da bir yerine 2 adet de yaparak sık iğnenizi 72'ye tamamlayabilirsiniz. Fark etmez. Burada amaç şurada bakın yıldız modelinin kurulumunu yapmadan önce sık iğne sıramız vardı. Oradaki sık iğne sayısını yakalamak. Şimdi bir sonraki yatay dolguma geçiyorum. 3 adet. Tepe boşluğuna 1 adet. Şimdi son yatay dolgum kaldı. Onun içine de 3 adet. Böylece sık iğnelerimi 72'ye tamamlamış oldum. Benim yıldız kurulumuna bağlı bir eksilmem oldu. O yüzden şimdi tekrar 72'ye tamamlamış oldum. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna kaydırma tekniğiyle batıyorum. Direkt battım. İlmeğimi aradan çektim. Bir zincirle burayı kilitliyorum. Hemen batmış olduğum noktaya tekrar batarak sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum sık iğne. Bu şekilde istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyorum. Şapkamın alın kısmında tamamladım. Sık iğnelerim bitti artık. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şurada 3 sıra sık iğne örerek tepe noktasından alın kısmına dönüş yapmıştık. Oradan itibaren alacağım. Bakın 10 santim yüksekliği var alın kısmımın. Diğer ölçüleri zaten paylaşmıştım. Şimdi şöyle de ölçüsünü paylaşmak istiyorum. ...18 santimde tepeden bitiş noktasına kadar olan ölçümüz. Şimdi siperlik kısmının yapımına geçeceğiz. Ben burada ipimi kopartmak istiyorum. Şu bakın kaydırma tekniğiyle sıralarımızı bağladığımız yerler. Bunun ben yan tarafına gelsin istemiyorum. Siz dilerseniz buradan da başlayabilirsiniz. Buradan başladığınız zaman alnınızın yan tarafına, şakak kısmınıza denk gelecektir. Yani başınızın yan kısmına. Ben tamamen arkada olsun istiyorum. Burada kaydırma tekniğiyle sıramı bağladım. Şöyle bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipi ilmeklerin arasından aşağıya doğru çekeceğim. Şöyle bir miktar yürüteceğim aşağıya doğru. Sonrasında fazlasını keseceğim. Şimdi siperlik kısmının yapımına geçelim. Siperlik kısmını yapmadan önce hangi noktadan başlayacağımızı belirleyeceğiz. Şapkamızda 72 adet sık iğnemiz vardı. Bunun yarısı 36 yapıyor. Siperlik kısmının kurulumunda 14 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Yani 29 adet sık iğnemizi buradan sayacağız. Bir sonraki sık iğne işaretleyicimizi koyacağız. 29 adet de bu taraftan sayacağız. Bir sonraki sık iğneye işaretleyicimizi koyacağız. Yani arada 14 tane sık iğneyi siperlik kısmımız için ayırmış olacağız. Şimdi orta noktası neresi? Şurası kaydırma tekniğiyle sıramızı bağladığımız sık iğnemiz. Buradan sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 bu. Bir sonrakine iğnemizi takıyoruz. Şimdi sayıyorum. 14 tane sık iğneyi orta noktada ayıracağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi 14. sık iğnemizi hemen işaretliyoruz. Şimdi geri kalan sık iğnelerimi de şu başlangıç noktasına kadar kontrol ediyorum. Gerçekten 29 mu kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Zaten başlangıç noktamız burasıydı. Bizim sıra bağladığımız yer. Ne yapmış olduk? Bu başlangıç noktamızı tam arka kısma getirmiş olduk bakın. Diyelim ki sık iğne sayınız farklı. Daha az ya da daha fazla hiç fark etmez. Siperlik kısmının kurulumu için neye ihtiyacımız var? 14 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Diyelim ki 80 adet sık iğneniz var. Bundan 14'ü çıkaracaksınız. Yani şu kısmı belirleyeceksiniz. Sonrasında kalan sayıyı 2'ye böleceksiniz. 2'ye böldünüz, 33 kaldı. 33 adet buradan sayacaksınız. 33 adet de buradan sayacaksınız. Ortada zaten 14 tane sık iğneniz kalmış olacak. Şimdi siperli kısmının yapımına geçelim. Şimdi örmeye başlayalım hemen. İlk önce zincir çekerek ipimi kilitliyorum. İğnemi çıkartıyorum. Hemen yerimi kaybetmeden tığımı geçirdim. Zincir çekerek kilitlemiş olduğum ipi aradan çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi buraya kilitliyorum aslında. Farklı bir işlem yok bakın. Hemen aynı noktaya bir tane sık iğne, şu ipimi de aradan yürüteceğim. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne. Burada toplamda 14 adet sık iğne yapacağız. Farklı da bir işlem yok. Şuradaki son 14. sık iğneme kadar geliyorum. Oraya da bir adet sık iğne yaparak sık iğne sayımı 14'e tamamlıyorum. İlk sıramda 14 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimi kopartmak istemiyorum. Geriye döneceğim. Bir zincir çekiyorum. Dönüşümü rahatlatsın diye yapıyorum bunu. Geriye döndüm. Şimdi her bir sık iğnenin şurada arkada tek ilmekleri var. Bakın tepe boşluğunda. Şunlar. Onları batarak kaydırma tekniğiyle şuradaki ilk sık iğnemizin tepe boşluğuna geliyoruz. Hemen ilk sık iğnemin arka ilmeğinden bakın tek ilmeğinden tığımı geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. İkinci sık iğnemin yine arka tek ilmeğinden tığımı geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum yine. Her bir sık iğnenin arka ilmeğinden tığımı geçirerek kaydırma tekniği yapıyorum. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Kaydırma tekniğiyle 14 tane sık iğnenin üzerine ördüm. Şimdi birinci sık iğnemin tepe boşluğundayım. Yine kaydırma tekniği yaptım orada da. Şurada bakın 14 tane sık iğnemizin yan tarafındaki sık iğne boşluğumuz var. Şimdi buraya batacağız. Aslında baştan ve sondan birer ilmek arttırmış olacağız. Birer sık iğne arttırmış olacağız. Şimdi dilerseniz burada şunu da belirteyim. Dilerseniz bakın şu ilk sıranızı ördünüz. 14 tane sık iğne ördünüz. Burada ipinizi kopartıp direkt buradan başlayabilirsiniz. Tekrar ipinizin ucuna düğüm atıp buradan ilmeğinizi çekersiniz ve örmeye buradan başlarsınız. Ben ipimi kopartmakla uğraşmak istemediğim için geriye dönüşlerimi arka sıradan kaydırma tekniği yaparak yapıyorum. Şimdi bir baştan bir de sondan şu şekilde arttırma yapacağız. Yani bu noktalara başlangıç ve bitiş yapacağız. Böylece birer sık iğne baştan ve sondan arttırmış olacağız. Şimdi 14 tane kaydırma tekniğiyle sık iğnemi ördüm. Şuraya kaydırma tekniğiyle batacağım.
14 sık iğnemin yanındaki sık iğneye kaydırma tekniğiyle batıyorum. Şimdi kaydırma tekniğiyle battığımızda şurada bakın sık iğne gibi bir boşluk oluşuyor. Bunu saymıyoruz. Bu bizim sık iğnemiz değil, batacağımız nokta değil. O yüzden bunu baz almıyoruz. Bu sadece bizim kaydırma tekniğimizde oluşan ilmeğimiz. Şimdi kaydırma tekniğimizi yaptık. Buraya bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi ikinci sıramızı öreceğiz. Battığım noktaya tekrar batarak bir adet sık iğne yapıyorum. Böylece kaydırma tekniğiyle örmüş olduğumuz boşluğumuz da kapanmış oluyor. Şimdi bir sık iğnemiz daha arttı. Burada 14 tane sık iğnemiz var. Bir tane de baştan arttırmış olduk. 14 tane sık iğnenin hepsine çift batarak ilerliyorum. Yani her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yapacağım. Şimdi ilk sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum bir tane. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir adet sık iğne. Burada batacağınız noktaları lütfen karıştırmayın. Bakın zaten sık iğnelerimizin tek ilmekleri önde kendilerini belli ediyorlar. Biz arkasını kaydırma tekniği yaptığımız için önde şöyle tek ilmeklerimiz var. Bunlar bizim sık iğnemizin tepe boşlukları. Buralardan tığımızı geçireceğiz. Kaydırma tekniğiyle yapmış olduğumuz örgüyü de araya alıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi 14 tane sık iğnenin tepe boşluğuna 2'şer adet sık iğne yapıyoruz. Yani 28 adet sık iğnemiz oluyor. Bir tane başta fazladan yaptık 29. Bir tane de şurada bir arttırma yapacağız. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Bitiş noktasından bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Bir tane de oraya yapacağız. Toplam 30 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi şu 14'ün üzerine 2'şer adet yaparak sıra sonuna geliyorum. Buradaki işlemi tekrar göstereceğim. Sık iğnelerimin tepe boşluklarına 2'şer adet sık iğne yaptım. Toplam 29 adet sık iğnem oldu. Şimdi son noktama batacağım. Sık iğne sayımı 30'a tamamlayacağım. Son sık iğnemizin olduğu yer burası. Bir sonraki bakın hiç batılmamış boşluğumuz var. Oraya batıyorum. 30. sık iğnemi de buraya yapıyorum. Şimdi geriye döneceğiz yine. Arkadan kaydırma tekniğiyle 30 adet kaydırma yapacağız. Dönüşümüzü rahatlatması açısından bir zincir çekiyorum. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum hemen. Arka ilmeğine batacağım. Kaydırma tekniği yapacağım. Şimdi burada sık iğneler biraz üst üste binmiş gibi bakın. Ama bu bizim oval bir şekil yapmamızı sağlıyor. Sonrasında zaten sonraki sıralarımızda tek yaparak burayı rahatlatmış olacağız. Bir sonrakine geçiyorum. Kaydırma tekniği. Bakın hep arka ilmeklerine batıyorum. Şu ikisini birlikte almıyorum. Tek arkadaki tek ilmeğe batıyorum. Tığıma ilmek dolamadan battım. İpimi tığımdaki ipten geçirerek kaydırma yaptım. Burada doğru kaydırma yapıp yapmadığınızı anlamak için lütfen kaydırmalarınızı sayarak yapın. 30 adet kaydırma yapacağız. Kaydırma tekniğiyle geriye döndüm. Şimdi ne yapacağız? Hep baştan sondan arttırma yapıyorduk. 3. sıramızda da yine baştaki şu boşluğa batacağız. Yani sık iğnelerimizden bir önceki boşluğumuzu da batarak arttırma yaparak öreceğiz. Buraya gelebilmem için benim kaydırma tekniğiyle buraya ilerlemem gerekiyor arkadan. Şimdi oraya da batıyorum. Kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kilitliyorum. Şimdi 3. sıramıza başlangıç yapacağız. 3. sıramızda da yine bir sonraki noktaya batmış olduk. Hemen oraya sık iğne yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle geçtiğim noktaya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sıramızda arttırma yapmayacağız. Sadece yani şu üst kısımda hiçbir şekilde arttırma yapmayacağız. 2. sıramızda ne yapmıştık? Hepsine çift batarak ilerledik. Sonrasında kaydırma tekniğiyle geri döndük.
Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapacağız. Ne yapmıştık? Burada toplam 30 adet kaydırma yaptık. 30 adet sık iğne yapacağız. 31. sık iğnemiz bir sonraki boşluğumuz ya da bir önceki boşluğumuz diyebiliriz. Sıra sonunda da yine bir sonraki boşluğa batarak 32 adet toplamda sık iğne yapmış olacağız. Bu sırada başka bir işlemimiz yok. Şurada karıştırmamanız gereken ilmek, bakın kaydırma tekniğiyle sanki sık iğne boşluğu oluşuyor burada. Onu kesinlikle saymıyoruz. Direkt sık iğnemizin üzerine batıyoruz. Sık iğnelerimizin olduğu noktalar neydi? Şu tek ilmekler vardı bakın. Tek ilmekler, zaten diğer ilmekten arkadan kaydırma yapıyoruz. Şu bizim kaydırmamız. Biz şu tek ilmeklerin olduğu, bakın şu noktalar bizim sık iğnemizin tepe boşlukları. Şuralar. Buralara batacağız biz. Şimdi bir tane arttırmamı en başta yaptığım bir önceki boşluğuma battım. Hemen ilk sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum, sık iğne. Bakın şu tek ilmeklerin altına doğru batıyorum. Şuralara batmıyoruz hiçbir şekilde. Bu kaydırmalar kafanızı karıştırmasın. Bu bizim arkada kaydırma tekniği yaptığımız yer. Buraya batmıyoruz. Şuradaki sık iğnelerin tepe boşluğundaki tek ilmeklerin altından tığımızı geçiriyoruz. Bu arkadan yapmış olduğumuz kaydırma aslında bize bir sertlik de kazandırıyor bu siperli kısmında. Bu şekilde önünüze çok fazla düşmeyecektir. Bir dolgunluk yapıyor orada. Şimdi her bir sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne yapıyorum. 3. sıramın sonuna geldim. Kaydırmaları saymayarak 3. sıra diyorum. Kaydırmalar bizim örgü sıralarımız değil. Sadece bizim baş tarafa geçişimizi sağlıyor. Sık iğne yaptığımız ve artırma yaptığımız yerleri, yani şu şekilde ördüğümüz yerleri sayıyorum. Şimdi 3. sıramızda sol tarafa doğru ördüğüm yerleri sayıyorum şu şekilde. Şimdi son sık iğnemi yaptım. Toplamda 31 oldu. 32 olacak demiştik. Sık iğnemizden bir sonraki boşluğa bakın. Batıyorum. Burada da bir tane arttırma yapmış oluyoruz yine. Bir sıra başında bir de sıra sonunda arttırma yaptık. 32 adet sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Yine kaydırma yapacağız. Her bir sık iğnenin tepe boşluğundaki arka ilmekten, şuralardan kaydırmalarımızı yaparak başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Kaydırmalar bizim geri dönüşümüz, bunu unutmayalım. Arkadan geçirdim, kaydırma. Arkadan geçiriyorum tığımı, kaydırma yapıyorum. Ne yaptık? 32 adet sık iğnemiz varsa 32 adet kaydırmamız olacak. Sonrasında yine bir sonraki boşluğa kaydırmamızla geçeceğiz. 4. sıramızda da yine 3. sıramızda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir baştan bir sondan artırma yapacağız. 32 olan sık iğne sayımız 34'e çıkmış olacak. Yine göstermek istiyorum orayı da. Şimdi başa doğru kaydırmayla geliyorum. Burada ne gibi bir işlem yaptığımı göstereceğim. 32 adet kaydırma yaparak 3. sıramın geri dönüşünü sağladım. Şimdi 4. sıramıza başlayacağız. 4. sıramızın başlangıç noktası yine sık iğnemizden bir önceki boşluğumuz olacak bakın. Burada da artırma yapacağız. Oraya neyle geçeceğim? Kaydırma tekniğiyle. Arkadan yine kaydırma tekniğiyle oraya geçiyorum. Her sırada aslında başlangıçlar aynı. Kaydırma tekniğiyle batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı noktaya batacağım. Kaydırma tekniğiyle battığım noktaya batarak bir adet sık iğne. Şurası neydi bizim? Kaydırma tekniğiyle oluşan boşluğumuzdu. Bunu saymıyoruz. Şimdi aynı noktaya batıyorum. Zaten sık iğne yaptığımızda orası kapanıyor. Şimdi burada bir artırmamızı yaptık. Yine her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak 4. sıramı tamamlayacağım. 32 idi. Şu başta yaptığım arttırmayla 33. En sonda yine bir sonraki noktaya batarak 34. sık iğnemi yapacağım. Şimdi bakın
siperlik kısmımız şöyle bir şekil aldı. Aslında sonrasında nasıl olacak? Şöyle dışarıya doğru şöyle göstereyim. Bakın şeklimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şurada dediğim gibi arkadan yaptığımız kaydırmalarımız ön taraftan bu şekilde bir görüntü oluşturuyor. Hem de bu sık iğnelerimizin içine dolgunluk verdiği için aşağı düşmesi söz konusu olmuyor. Hem de duruşunda bir bozukluk da oluşmuyor. Verdiğiniz şekilde muntazam bir şekilde kalıyor. Şimdi her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak 4. sıramı da tamamlıyorum. Sonrasında şurada bir artırma yapacağım. Buraya kadar gelelim. 33 adet sık iğnemi yaptım 4. sıramda. 34.'yü bir sonraki boşluğa batarak yapacaktık. En son battığımız nokta burası bakın. Biz bir sonrakine batarak bir adet daha sık iğne yapıyoruz. Aynı zamanda arttırma yapıyoruz. Toplam 34 adet sık iğnemizi ördük. Şimdi arka kısımdan artık bunu göstermiyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğundan geriye doğru kaydırma tekniğiyle başladığım noktaya kadar örüyorum. 4. sıramda kaydırma tekniğiyle geri dönüşünü yaptım bakın. Şuradaki başlangıç noktasına geldim. Ne yapıyorduk? Bir önceki boşluğumuza batarak her sırada arttırma yapıyorduk. Şimdi oraya nasıl geçiş yapıyoruz yine? Kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyoruz. Kaydırma tekniğiyle bir önceki boşluğa battım. Bir zincir çekerek ipimi kilitledim. Aynı zamanda sıramı da bağlamış oldum. Şimdi 5. sıramıza başlangıç yapacağız. Aynı noktaya batarak bir adet sık iğne. Burada aslında değişen hiçbir şey yok. Başlangıçlarımız hep aynı. Şimdi aynı noktaya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 6 tane tek sık iğne öreceğiz başlangıçta. Şu yapmış olduğumuz sık iğne de buna dahil 5 tane daha öreceğiz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Toplam 6 adet sık iğne yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz sık iğne de buna dahil. Yapmış olduğumuz arttırma sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane daha yapıyorum 6. 5. sıramızdayız. Şimdi 7. sık iğnenin tepe boşluğuna ise 2 adet sık iğne yapıyorum. Burada bir tane sık iğne arttırmış oluyorum. Devamında ise hepsine tek olarak batıyorum. Ta ki nereye kadar? Şurada yapacağımız arttırma ile birlikte toplam 6 adet sık iğneyi de burada tek öreceğiz. 7. sık iğneye yine çift batacağız. Başta yaptığımız işlemi sonda da yapacağız. Yani şu batacağımız bakın şurası arttırma noktamız. En son battığımız sık iğne boşluğu burası. Bir sonrakine batarak ne yapıyorduk? Arttırma yapıyorduk. Bu da dahil olmak üzere son 7 sık iğnemi örmeden bırakıyorum. Arttırma işlemini orada da göstereceğim. Oraya gelene kadar tek sık iğne örmeye devam ediyorum. 5. sıramın sonuna geldim. Bakın 6 tane burada kaldı. Bir tane de şurada batacağımız noktamız var. Sık iğnelerimizden sonraki boşluğumuz. Toplam 7 tane boşluğu bırakmış oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.'ye çift batıyoruz. Yine bakın şu kaydırma tekniğiyle olan yere batmıyorum. Şuradaki sık iğnemizin, bakın şöyle göstereyim. Sık iğnemizin tepe boşluğundaki tek ilmeğin altına batıyorum. Şuraya batıyorum. Buraya batmıyoruz. 2 adet sık iğne yapıyorum. Sondan 7. boşluğuma. Şimdi sonrasında ise toplam 6 adet daha sık iğne öreceğim. Şuradaki boşluğumuza battığımız sık iğne dahil. 2, 3, 4, 5, 6.'yı nereye batıyorum? Sık iğnelerimizden sonraki boşluğumuza da batıyorum. Ve 5. sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi buradan sonra
3 sıra daha öreceğim. Öreceğim bu 3 sıra 5. sıramın aynısı. 6 tane tek öreceğiz. 7. sık iğnede ise ne yapacağız? Artırma yapacağız. Yine kaydırma tekniğiyle başa dönüyoruz. Şuradaki yapacağımız yani şu sık iğnelerimizden önceki boşluğa batarak artırma yapıyorduk. Bu dahil 7. sık iğnenin tepe boşluğuna 2 defa batıyoruz. Aradakilerin hepsine tek, yine batacağımız bir sonraki boşluk dahil olmak üzere sondan 7. sık iğnenin tepe boşluğuna yine çift batıyoruz. Aradakiler ve sondakiler tek. Ama bir sıra daha göstereceğim. Şimdi geri dönüşüm yine kaydırma tekniğiyle arka ilmeklerden, sonrasında 6. sıramı da göstermek istiyorum. 5. sıramızın kaydırma tekniğini yaptık. Başlangıç noktamıza geri geldik. 5. sıramızda 38 adet sık iğnemiz oldu. 4. sıramızda 34 adetti. Yani 5. sırada 4 tane sık iğne arttırmış olduk. Şimdi sıramızı bağlayacağız. Sık iğnelerimizden bir önceki boşluğa batarak kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Hemen 6. sıramız için geri dönüyoruz. Aynı noktaya batıyoruz. Bakın kaydırma tekniğiyle battığımız noktaya batıyoruz. Neresi? Şurası. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu aradaki bakın kaydırma tekniğiyle oluşan tepe boşluğunu karıştırmayalım. O bizim sık iğnemiz değil. Yine hatırlatmak istiyorum. Şimdi yine 5. sıramda yaptığım şeyin aynısını yapacağım. Toplam 6 tane sık iğne öreceğim. 7.'ye ise 2 adet yapacağım. Şimdi 1 adet ördüm. Hemen ikinciyi öreceğim. 2. Bakın ne yapıyorum? Yine tek ilmeklerin altlarına batıyorum. Şu kaydırmaların tepesine batmıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.'ye ise 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi aradaki sık iğnelerin tepe boşluklarına birer adet yapacağım. Şimdi burada 6 adet sık iğneyi nasıl sayıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu başlangıçta yaptığımız arttırmayla 6. Yine sonda da aynı şekilde şu sonda yapacağımız arttırma dahil 6 adet sık iğneyi tek öreceğiz. 7.'ye çift batacağız. Şimdi buraya kadar aradakilerin hepsine tek batarak 7. sık iğnenin olduğu yere geliyorum. Şimdi sıra sonundaki 7. sık iğnemin tepe boşluğuna geldim. Şuradaki arttırmayla dahil 7. Bunu saymazsak eğer şuradaki 6. sık iğnemin tepe boşluğu. 2 adet aynı noktaya batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi şurada ne kaldı? 5 adet kaldı. Bir tane de şurada 6. 1. Sonrakiler tekti zaten. 2, 3, 4, 5, 6.'yı nereye yapıyorduk? Bir sonraki sık iğnelerimizden bir sonraki tepe boşluğuna da 6.'yı yapıyorduk. Bakın. 6. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Toplam 38 adet olan sık iğnemizi 42'ye çıkarttık. Yani 4 tane daha arttırmış olduk. Birer tane şuralarda, birer tane de başlarda. Şimdi 7. ve 8. sıramızda yine 5. ve 6. sıramızın aynısı olacak. Her sırada 4 artacak. 42 ise 7. sıramız 46 olacak. 8. sıramızda ise 50 olacak sık iğne sayımız. Yine şuradaki bakın. Yapacağımız bir önceki sık iğnemizin boşluğu neresi? Bizim sık iğnemizin yaptığımız yer burası. Bir önceki neresi? Hiç batılmamış yer şurası. Buraya batıyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Bununla birlikte 6 tane sık iğneyi tek örüyoruz. 7. sık iğneye ise 2 tane batıyoruz. 7. sıramızda bu şekilde, 8. sıramızda bu şekilde. Aradakileri tek örüyoruz.
Yine en sonda yapacağımız sık iğne, yani bir sonraki boşluğa batarak oluşturacağımız sık iğne dahil 6 tanesini tek, 7.'si çift batarak burada da bir arttırma yapıyoruz. Zaten sonlarda ve başlarda da arttırma yapıyorduk. 7. ve 8. sıramızı bu şekilde öreceğiz. 8. sıramızın sonunda ise toplam 50 adet sık iğnemiz olacak. Her dönüşümüz yine kaydırma tekniğiyle aynı şekilde devam edecek. 8. sıramızı ördükten sonra lütfen kaydırma tekniğiyle geri dönüş yapmayın. 8. sırayı bitirip, yani şu noktada bitirip sonrasında ne gibi bir işlem yaptığımı göstereceğim. 8. sıramın sonuna geldim. Yine son sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıramı bağlıyorum. Şimdi kaydırma tekniği yapacağım. Hangi kısma? Bakın şu kısma. Şöyle şuraya kadar kaydırma tekniği yaparak ilerleyeceğim. Bunu neden yapıyorum? Alın kısmını ördüğümüz sık iğnelerimizin de şuradaki görsele sahip olmasını istiyorum. Bakın normalde sık iğnelerimizin yan boşlukları nasıl? Bu şekilde. Şuradaki görselin aynısını burada istiyorum. Şimdi örünce farkı daha iyi anlayacağız. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Direkt batıyorum. Kaydırma tekniği. Hiç tığıma ilmek dolamıyorum. Her bir sık iğneye batarak birer adet kaydırma tekniği yapıyorum. Birkaç tane daha öreyim, farkını göstereceğim. Sık iğne normal bu şekilde örülmüş haliyle bıraktığımızda ve kaydırma tekniği yaptığımızda nasıl bir fark oluşuyor görsel olarak, arasındaki farkı göstereceğim. Şimdi bir miktar ördüm bakın. Şuradaki şu görüntü kaydırma tekniği yaptığımızda burada aynen devam ediyor. Ama normal örülmüş haliyle bıraktığımızda, şöyle anlaşılıyor mu bilemiyorum videoda, ama dümdüz bir görüntüsü oluyor. Ama kaydırma tekniği yaptığımda ise şu şekilde aynı siperlik kısmında olduğu gibi bir görsel ortaya çıkıyor. Böylece örgüde de bir bütünlük olmuş oluyor. Ben bu haliyle daha çok sevdim. Dilerseniz burada bir zincir çekip ipinizi kilitleyebilir ve sıranızı artık sonlandırabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi şu siperlik kısmının diğer başlangıç noktasına kadar kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğim. Şimdi siperlik kısmının tam orta noktasındaki ölçüyü de vermek istiyorum. Bakın oradaki şu uzunluk ölçüsünü de vereyim. Dilerseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Şöyle ölçtüğümde 7,5 santim. Şu ön kısmının uzunluğu. Dediğim gibi daha kısa isterseniz 1-2 sıra daha eksik örebilirsiniz. Artık onu kendi yüzünüze göre, yüz şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir sıra da arttırabilirsiniz, 2 sıra da arttırabilirsiniz. Yine örme tekniği aynı şekilde ilerleyecek. Şimdi kaydırma tekniğimi tamamlayıp bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şapkamın etrafında yaptığım kaydırma tekniğini tamamladım. Şimdi şu siperli kısmının diğer başlangıç noktasına geldim. Burada bakın bir bütün olarak ilerliyor. Şu şekilde arada bir boşluk yok. Şimdi buraya da aynı görseli vereceğiz. Aynı görüntüyü oluşturacağız. Hemen şuradaki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet daha oraya kaydırma tekniği yapıyorum. Aslında kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi bu bırakmış olduğumuz ipi şöyle arkaya doğru, içeriye doğru iğnemle yürüteceğim ya da tığınızla da yürütebilirsiniz. Şöyle aralara gizleyeceğim. Sonrasında fazlasını keseceğim. Diğer ipimi de aynısını yapacağım. Şimdi dediğim bu ip yürütme işlemlerimi yapıp temiz haliyle sizlere son kez şapkamı göstermek istiyorum. Dilerseniz bu aşamada ütü de yapabilirsiniz. İç kısmından buharlı olarak
ütüleyebilirsiniz. Ben kağıt ipleri genelde iç kısımlardan ütülemeyi tercih ediyorum. Dışarıdan ütülediğinizde bir zarar vermiyor ama yine de bu parlaklığını almaması açısından biraz daha matlık oluşuyor. Ben içeriden ütülemeyi tercih ediyorum. Hiçbir şekilde formu bozulmaz, endişeniz olmasın. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz şapkanızı. Ütülü ya da ütüsüz, buna karar verecek olan yine sizsiniz. Şimdi şu görüntü kirliliklerini ortadan kaldırdıktan sonra temiz haliyle şapkamı sizlere tekrar göstereceğim. Şapkamın tüm yapım aşamalarını tamamladım bakın. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum. İplerimi de gizledim. Henüz ütüleme yapmadım. Sonrasında ütüleme yapmak istiyorum. Ütülemeyi hep içeriden yapıyorum. Ütümün ısı ayarını en sona alıyorum ve buharlı olarak ütülüyorum. Dediğim gibi ütüsüz de kullanabilirsiniz. Her açıdan gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorarsanız en kısa sürede sorulara dönüş yapıyorum. Küçük bir hatırlatmayla videomu sonlandırmak istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni ve yorum bırakırsanız da yine beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini videolarımın açıklama kısımlarına bırakıyorum. Oradan beni hızlıca takibe alabilir, yine beni güzel bir şekilde destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.